Bağırsaklarımızdaki bakteriler iştahımızı nasıl etkiliyor? Diyeti biz değil de onlar bozuyor olabilir mi? Mikrobiyotayı öldüren davranış modellerinden uzaklaşmamız gerekiyor. En çok mikrobiyotayı öldüren şey nedir? Mikrobiyotanın canını okuyan en önemli hata budur. Bu arada mikrobiyota dediğimiz şey sadece bağırsak mikrobiyotası değildir. Cildin de bir mikrobiyotası var, onun da düşmanı deterjanlardır. A firmasından aldığın lahananın turşusundaki probiyotikle B firmasından aldığın probiyotik aynı değil demek istedim. Bana sorsalardı yeryüzündeki en güçlü banka hesabı nerede? Ben derdim ki bağırsaklarımda. Yani hocam siz diyorsunuz ki yoğurt ya da süt markalarımızı sürekli olarak değiştirmeliyiz. Gittiğiniz restoranları da değiştirmeliyiz. Tokalaştığınız insanları da değiştirmeliyiz. Haklı insanlarla tokalaşın demek istedim yani. Çok farklı bir bakış açısı ilk defa duydum. Teşekkür ederiz. Merhabalar hocam. Bağırsaklarımızdaki bakteriler iştahımızı nasıl etkiliyor? Diyeti biz değil de onlar bozuyor olabilir mi? Mikrobiyota dediğin şey senin bütün geçmişte yediklerin, içtiklerin, yaşadıkların, duygularının sonucunda oluşmuş bir habitattır, bir yaşam alanıdır. Onu zenginleştirebildiğin kadar sen zengin bir geleceği yaşıyor olacaksın. Onu zenginleştirebildiğin kadar. Dolayısıyla onu zenginleştirebilmenin metotlarını öğrenmelisin. Yani bir mikrobiyotayı zenginleştirmeyi öğrenmek zorundasın. Mikrobiyota öyle ki aynı kanser tipine yakalanmış insanları takip ettiler. Ölenlerin çoğunun mikrobiyota zenginliklerinin zayıf olduğu, yaşayanların da mikrobiyota zenginliklerinin epeyce iyi olduğunu gördüler. Tedavi modellerinde başlarken acaba biz mikrobiyotalarını zenginleştirip öyle mi başlayalım diye denediklerinde de aynı kişilerin kanser tedavilerinde başarının arttığını gördüler. Yani mikrobiyotayı zenginleştirmek yaşama şansını artırmaktadır demek istiyorum. Bu nedenle mikrobiyotayı öldüren davranış modellerinden uzaklaşmamız gerekiyor. En çok mikrobiyotayı öldüren şey nedir? Mide koruyucu ilaçtır. Mikrobiyotanın canını okuyan en önemli hata budur. İkinci, mikrobiyotayı en çok öldüren şey nedir? Nedir hocam? Hijyen takıntısıdır. Aşırı hijyen takıntısı. Sürekli elini yıkamak, işte sebzeleri aşırı yıkamaya çalışmak. Tabii pestisitlerden arındırmak için yapacağınız davranışlara saygı duyuyorum ama bu onun dışındaki. Ondan sonra sürekli böyle deterjanlar. Deterjanlar da bir mikrobiyota düşmanıdır. Bu arada mikrobiyota dediğimiz şey sadece bağırsak mikrobiyotası değildir. Cildin de bir mikrobiyotası var. Onun da düşmanı deterjanlardır. Parfümlerdir. Kozmetiklerdir. Dolayısıyla mikrobiyota insanın duygu dünyasını da yönetiyor mu diye merak ettiler. Yani insanın modunu değiştiren mikrobiyota tespit ettiler. Ve bununla ilgili piyasada mod probiyotikler var biliyor musun? Yani senin modunu değiştiren mikrobiyota var. Ben de onu soracaktım hocam. Probiyotik haplar mı yoksa ev yapımı turşu mu kullanmalıyız sizce? Yani haplar tehlikeli olabilir mi bir yerde? Bakın bir insanın probiyotik kaynağı multiple'dır. Az önce sıraladığım bir konu vardı. Kanser hastalarından mikrobiyota düşüktü ve daha zor iyileşmişlerdi ya. Bu mikrobiyotanın zenginleştirilmesinden bahsedince evet turşu bir mikrobiyota kaynağıdır demiştim. Bakın yoğurt bir mikrobiyota kaynağıdır. Ama ne demiştim? Yoğurdun bile çeşit çeşit olması lazım. Sirke bir mikrobiyota kaynağıdır, besleyicisidir ama sirkenin çeşitlendirilmesi gerekir. Yoğurdun çeşitlendirilmesi gerekir. Turşunun çeşitlendirilmesi gerekir. İnanır mısın? Bir turşu lahana, onun içindeki probiyotik 40 tane ayrı üreticiden alınsa 40 tane farklı probiyotik bulabilirsin. Bir lahana turşusu gibi basit bir konu. Yani lahana turşusu diyorsun. Ama A firmasından aldığın lahananın turşusundaki probiyotikle B firmasından aldığın probiyotik aynı değil demek istedim. Neden aynı değil? Ve aynı olmayacak daha. Çünkü orada fermente olurken ki bakteriyle burada fermente olurken ki bakteri aynı cins olma ihtimali neredeyse çok 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 düşüktür. Farklı bakteriler eğer ki özellikle böyle fabrikasyon bir fermentasyon yöntemi seçilmemişse hani biliyorsunuz
turşu ile ilgili özel böyle kurulumunu yapan malzemeler de var. Eğer onu yapmamışlarsa, doğal haline bırakmışlarsa ortamın probiyotikleri gelir oraya. O ortamda ne varsa o gelir. Yani Düzce'deki probiyotikle Afyon'daki probiyotik asla bir değildir demek istiyorum. Bu yüzden alışık olduğunuz markaların farklılarını kullanın diyorum. Hep aynı probiyotik kaynaklarını kullanmayın. Yoğurtlarınızı değiştirin, sütlerinizi değiştirin. Bütün bunların hepsi ayrı probiyotik kaynaklarıdır demek istiyorum. Zenginleştirin. Bana sorsalardı yeryüzündeki en güçlü banka hesabı nerede? Ben derdim ki bağırsaklarımda. Yani Çünkü ben hocam, yıllardır bağırsak floramı zenginleştirmenin ne olduğunu farkında yaşıyorum. yani hocam siz diyorsunuz ki yoğurt ya da süt markalarımızı sürekli olarak değiştirmeliyiz. Değiştirmeliyiz. Evet. Teşekkür ederiz. Gittiğiniz restoranları da değiştirmeliyiz. Tokalaştığınız insanları da değiştirmeliyiz. Haklı insanlarla tokalaşın demek istedim yani. Çok farklı bir bakış açısı ilk defa duydum. Teşekkür ederiz. Bağırsak florasını zenginleştiren bir menüye nasıl dönüştürebiliriz? Bakın, bağırsak bir canlı ortamıdır. Ve ben bu bağırsak florasını zenginleştirmek istiyorsam alışık olduğum yemek yeme biçimini başta değiştirmem lazım. Hatta yemek yeme hızımı bile değiştirmem lazım. Çünkü iyi bir hızla yiyorsan o hız senin probiyotiklere teslim edeceğin derinliği değiştirir, yapıyı değiştirir. Çiğnemeden yiyorsan da oradan istifade edecek probiyotiğin malzemesini ihmal etmiş olursun, eksik bırakırsın. Bir probiyotiği zenginleştirmenin menüsü lifin zenginliğiyle ilişkilidir. Lif zenginliğiyle ilişkilidir en fazla. Proteinlerinin değişkenliğiyle de ilişkilidir. Yani sürekli aynı protein kaynakları da doğru değil. Mesela bazı insanlar bana der ki her gün sabah 2 tane yumurta yiyorum maşallah diyorum. Bir insanın protein kaynağının sadece yumurtayla sınırlandırılmış olması yani zenginlik değildir. Ama sağlıktır. Yanlış bir şey yok orada. Fakat zenginleşmez. Zenginlik bambaşka bir dünyadır. Yani zenginlik şöyle düşünün. Bir ülkenin bütün tarihi ne kadar kıymetli bir şey diyebilirsin. Fakat bu tarihini bir anda temizleyen davranış hatalarını görüyorsun. Mesela kolon hidroterapi böyle bir şeydir. Kolon hidroterapiyle giriyorsun, bütün kolondaki probiyotikleri atıyorsun. Bir format atıyorsun. Bu bizim Türkiye tarihindeki yaşadığımız böyle ya da Avrupa tarihindeki o Fransız devrimleri falan da böyle şeylerdendir. Tamamen bağırsağı değiştiriyor. Yepyeni bir hayat kuruyor orada. Yeni bir bakış açısı, yeni bir vizyon, yeni bir yaşam. Başarılı olabilir. Ama başarısız da olabilir. Biyolojinin çok radikal kararlarından birisidir. Ben kolon hidroterapiye karşı bir doktor değilim. Ancak onun sürekli tekrarından karşıyım. Bir insanın neyi yaptığını bilmesini istiyorum. Sen o kolonu yıkayarak orada neleri attığını gör. Bir tarih atıyorsun, yerine daha iyi bir şey koyabilecek misin? Buradaki o dengeyi oluşturabilmek çok kritik, çok önemli. Dolayısıyla ben kolon hidroterapi gibi davranış modellerinden insanların ne zaman kanser tedavisi gördün, arkasından böyle bir şey yapabilirsin mantıklı. Çünkü niye? Kanser tedavisinde yoğun bir zaten zarar görmüş. Yani var olan probiyotikler de hepsi radyasyon görmüş. Hepsi oksidatif strese maruz kalmış. Yorgunlar yani. Bir temize gitsin. Yeni bir ordu gelsin. Yeni bir ordu ile ilgili ona destek ver ama. Ondan sonra onun nasıl yeniden kurulacağıyla ilgili planlamalara da ihtiyacımız olduğunu unutmamalılar. Ben bir probiyotik zenginliği nasıl oluşturabiliriz sorusuna geri dönüyorum bu durumda. Bir probiyotik zenginliği oluşturmanın onlarca kaynakları, sirkeni bolca değiştir, çeşitlendir, yoğurdunu çeşitlendir, bilmem neyi değiştir. Bunları anladık. Peki bütün bu probiyotikleri koydun oraya, onları besleyemezsen bunlar orada durur mu? Durmaz. Yani ben bir yurt dışından işte Suriye'den milyon insan geldi. Ben bunlara yer vermezsem, gıda vermezsem bunlar burada durur mu? Durmaz. Yani veriyorum ki duruyor. Vermezsem gider. Yani onlara çalışma alanı oluşturmasam, onlara okul oluşturmasam, onlara hastane oluşturmasam bunlar ne yapar? Kaçar gider.
Bir probiyotik de canlıdır. Onun da okula, hastaneye, gıdaya, yemeğe, içmeye ihtiyacı var. İşe de ihtiyacı var. Çalışmaya da ihtiyacı var. Yani sadece beslenme değil, çalışmaya da ihtiyaçları var. Dolayısıyla probiyotik dünyası bir yaşamsal harmoni gibi çalışır. O zaman ben ne yapmam gerekiyor burada? Onlara bir hayat alanı oluşturmam lazım. Bunların içinde lif lazım. Probiyotikleri besleyen prebiyotikler lazım. İşte prebiyotik kaynaklarımızı konuşmamız gerekiyor. Buradaki dünyadaki en doğru, nitelikli, kaliteli prebiyotik kaynakları nelerdir? Bunlardan birisi baklagillerdir. Diğeri lifli ekmeklerdir. Lifli. Lifsiz değil. Lifsiz olanlar değil. Lifsiz olanlar burada hesaba katılmaz. Çünkü lifsiz olanın yani nişastanın probiyotiklik işi yoktur. Burayı iyi anla. Probiyotiklik işi yoktur. İş olmayınca tembel bir probiyotik beslersin. Beslenir. Ama sana yaramaz. Tembelleşir. Hani nasıl böyle her şeyi bulan çocuklar var ya, sonra dünyanın en aptal nesline dönüşüyorlar ya. Bir yararı yok yani. Kimseye faydası yok. İşte o lifsiz beslenen insanların da çocuklarına yani o probiyotiklerine besleyici olurlar ancak çalıştıramazlar onları. Hocam yine çok değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz.